Uyurken para kazanmanın bir yolunu bulamazsan ölene kadar çalışmak zorunda kalırsın. Bu söz size de tanıdık geliyor değil mi? Evet, bu söz Warren Buffett tarafından söylenmiş olan efsaneleşmiş bir sözdür. Başarı hikayeleri oynatma listemizde birçok ilginç iş insanı ve girişimciyi ele aldık. Ama Warren Buffett kadar ünlü ve efsanevi olan çok az kişi var. Büyük buhran sırasında doğan Warren Buffett, serveti ve yatırım anlayışıyla dünyaca ünlü olmaya devam etti. O bir değer yatırımı ve yatırımın geleneksel temel taşıdır. Sonuç olarak 2008 yılında dünyanın en zengin insanı seçildi. Şu anda gezegendeki en zengin 5. kişidir. Warren Buffett, Amerikalı bir iş insanı, hayırsever ve yatırımcıdır. Sigorta şirketi Geico, pil üreticisi Duracell ve restoran zinciri Dairy Queen dahil olmak üzere 60'tan fazla şirkete sahip olan Berkshire Hathaway'in başkanı ve CEO'sudur. Tüm zamanların en iyi yatırımcılarından biri olarak bilinir. Forbes'a göre şu anda net değeri 129,7 milyar dolardır. Başkaları açgözlü olduğunda kork. Başkaları korktuğunda açgözlü ol. Tarihte biraz geriye doğru gidelim. 1869'da Buffett'ın ailesi Amerika Birleşik Devletleri, Nebraska, Omaha'da büyüdü. Onun büyük dedesi Sidney Buffett, batıya gitmek için Long Island, New York'taki çiftçilik hayatını terk etti. Warren'ın büyük babası posta arabası sürücüsü olarak çalışmaya başladı. Daha sonra bir bakkal dükkanı açtı. Sidney her kuruşuna değer vererek iyi bir kar elde etmeyi başardı ve kısa süre sonra Omaha vatandaşlarının taleplerini karşılamak için işini genişletti. 1915'te oğlu Ernest, yani Warren'ın büyük babası mağazayı devraldı ve yerini şehir merkezinden banliyölere taşıdı. Zamanla Ernest büyük karlar elde etti ve işe yeniden yatırım yaptı. Ancak Ernest'in oğlu Howard Buffett, yani Warren Buffett'ın babası, bakkal işiyle ilgilenmiyordu. Harvard, Nebraska Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra kariyerine bir sigorta şirketinde başladı. Bu, Warren Edward Buffett'ın doğduğu zamandı. Fiyat ödediğiniz şeydir, değer elde ettiğiniz şeydir. Warren Buffett'ın erken dönemi ve eğitimi. Warren Edward Buffett 30 Ağustos 1930'da Nebraska, Omaha'da doğdu. Leyla ve kongre üyesi Howard Buffett'ın ikinci çocuğu ve tek oğluydu. Çocukken Warren Buffett'ın sayılarla arası her zaman iyiydi ve kafasında kolayca matematik hesaplamaları yapabilirdi. 8 yaşında babasının borsalarla ilgili kitaplarını okumaya başladı. İlk yılları girişimlerle hayat buldu. İlk olarak 11 yaşında hisse senedi satın aldı ve ilk olarak 13 yaşında vergi beyannamesi verdi. İlk ticari girişimlerinden birinde haftalık kapı kapı dolaşan bir dergi, Coca-Cola, golf topları ve pullar sattı. Ayrıca büyük babasının mağazalarında çalıştı. 1945'te bir lise öğrencisi olarak o ve bir arkadaşı yerel bir berbere yerleştirdikleri kullanılmış bir langırt makinesi için 25 dolar harcadı. Aylar içinde birkaç pinball makinesi satın aldılar ve hepsini berber dükkanlarına kurdular. Daha sonra işi 1200 dolara sattılar. O kadar başarılıydı ki babasına üniversiteye gitmek istemediğini ve doğrudan işe atlamak istediğini söyledi. Fakat bu fikri reddedildi. Eğitimine Rose Hill İlkokulu'na başladı ve daha sonra Alice Deal Ortaokulu'na gitti. Liseden mezun olduktan sonra Nebraska Üniversitesi'nin işletme okuluna gitti ve oradayken Benjamin Graham adında bir Kolombiya profesörünün yatırım üzerine yeni bir kitabını okudu. Tabii ki Benjamin Graham efsanevi ve büyük bir yatırımcıydı. Warren Buffett Graham'ın fikriyle çok ilgiliydi. Doğrudan Graham'dan öğrenebilmek için Columbia Business School'a başvurdu. Warren Buffett ve Graham arasında ani bir zihinsel kimya olduğunu ve sınıfın geri kalanının öncelikli bir izleyici olduğunu hatırlıyorlar. Kural 1. Asla para kaybetmeyin. Kural 2. Bir numaralı kuralı asla unutmayın. Warren Buffett'ın kariyerine geldiğimiz zamansa sevgili dostlarım, Warren Buffett, Columbia Üniversitesi'nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi aldıktan kısa bir süre sonra Graham Newman eski öğrencisine Graham Newman Corporation adlı şirkete katılması için bir davetiye verdi. Oradaki 2 yıllık görev süresi boyunca Warren Buffett, akıl hocasının yatırım yaklaşımına
tamamen odaklandı. 1956'da Warren'ın akıl hocası Graham dağıldı. Daha sonra Graham şirketten emekli oldu. Buffett memleketi Omaha'ya dönerken yatırım konusunda yüksek bilgi birikimiyle donanmış sınırlı bir yatırım ortaklığına başladı. Daha sonra ortaklığı büyüdü ve birlikte $105.000 katkıda bulunan 7 sınırlı ortakla başladı. Sınırlı ortaklar yatırımlarından yıllık %6 ve bu bogey'nin üzerindeki karların %75'ini aldılar. Geri kalan %25'lik kısım genel bir ortak olarak ortaklığın fonlarına yatırmak için esasen özgür olan Warren Buffett'a gitti. Zamanla yüzdesi %25'ten %29,5'a yükseldi. Buffett'ın itibarı arttıkça daha fazla insan ondan paraların yönetmesini talep etmeye başladı. 1962'de Berkshire Hathaway adlı hasta bir tekstil şirketinde hisse tahakkuk etmeye başladı. Aynı yıl Buffett ortaklık ofisini evinden bugün ofisinin bulunduğu Kiewit Plaza'ya taşıdı. Müşterilerinden birinin karıştığı bir skandal tarafından eğitilen American Express hisselerinin neredeyse bir gecede $65'dan $35'a düştüğünü gördü. O sırada gurusu olan Graham'dan şu dersi almıştı: güçlü şirketlerin hisseleri hesaplanan değerlerin altında satıyor. Akıllıca hareket edin. Ortaklığın toplam varlıklarının %40'ını American Express'e yatırmak için cesur bir hamle yaptı. 2 yıl içinde hisseleri 3 katına çıktı, $20 milyon kar elde ettiler. 1965 yılına gelindiğinde varlıklarının değeri $26 milyon. 4 yıl sonra piyasanın son derece spekülatif değerlerini giderek daha az bulduğunu açıklayarak yatırım ortaklığını kapatmaya karar verdi. Ortaklık ayrıldığında yatırımcılar orantılı faizlerini aldılar. Üyelerden bazıları Buffett'ı tavsiye etti ve diğerleri bir ruhaneyi yönetmek için para aradı. Bill paralarını yönetmeyi kabul etti ve böylece Sequoia fonu doğdu. Warren Buffett dahil diğerleri gelirlerini Hathaway'e yatırdı. Buffett'ın paylaştığı zaman $25 milyon yükseldi ve bu da ona Hathaway'i kontrol etme izni verdi. 1970 yılında Berkshire Hathaway şirketinin başkanı ve CEO'su oldu. 1970'ten bugüne Apple, Coca-Cola, Amazon ve daha pek çok ünlü ve lider şirkete yatırım yaptı. Warren Buffett'ın bazı ilginç ve ilham verici gerçekleri. ABD'li bir kongre üyesinin oğludur. İlk hisseyi 11 yaşında satın almış ve 13 yaşında vergisini ödemiştir. Warren Buffett servetinin %99'unu hayır kurumlarına bağışlama sözü verdi. Şimdiye kadar pek çok vakfa $41 milyar fazla bağışta bulundu. 2010 yılında o ve sevgili dostu Bill Gates milyarderlerden servetlerinin en az yarısını hayır kurumlarına bağışlamalarını isteyen bağış yeminini başlattı. Halen 1956'da Nebraska, Ohama'da satın aldığı aynı evde yaşıyor. Warren Buffett Harvard Business School'dan reddedildi. En ünlü alıntılarından biri ise duygularını kontrol edemezsen paranı da kontrol edemezsin. Warren Buffett'ın hayatından sizler için derlediğimiz 5 hayat dersi sevgili dostlarım. Kural 1. Paranızı akıllı bir şekilde gözden geçirin. Warren Buffett'ın başarı derslerinden ilki paranızı akıllıca harcamaktır. Paranızı ihtiyacınız olmayan şeylere harcamamaya çalışın ve ihtiyacınız olan şeylere akıllıca harcayın. Ayrıca daha sonra hazır olduğunuzda kendinize yatırım yapabilmek için tasarruf ettiğinizden emin olun. Kural 2. Başarının açık bir tanımına sahip olun. Warren Buffett başarısını gerçekten sahip olduğu para miktarına göre ölçmez. Aslında hayatında neredeyse tüm parasını hayır kurumlarına vermeye istekli olduğu bir nokta var. Başarıyı servete dayalı olarak ölçmek yerine Warren Buffett başarının daha çok etrafınızda sizi seven ve sizin de sevdiğiniz bir sürü insanın olmasıyla ilgili olduğunu belirtir. Özellikle de onun yaşındaki bir adam olarak. Kural 3. Farklı olmaya cesur olun. Normalde her zaman insanların aşık olacağı bir sonraki büyük şeyi keşfeden, farklı olmaya cüret eden insanlardır. Warren Buffett, ortalama insanın diğer insanları kopyalayan kişi olacağını belirtti. Ancak ortalama olmak istemedi. Farklı olmak ve kendini kendi standartlarına göre yargılamak istiyordu. 4. kural. Karları yeniden yatırın. İş dünyasında yeniden yatırım her zaman istikrarlı büyüme için büyük bir anahtardır. Bu Warren Buffett'ın oldukça çabuk öğrendiği bir şeydi. İlk girişimlerinden biri bir arkadaşla birlikte bir langırt makinesi satın almak ve onu yerel bir berbere koymaktı. Dışarı çıkıp bu makineden elde ettiği kardan payını ihtiyacı olmayan şeylere harcamadı. Kural 5. Riskleri daima değerlendirin.
Warren Buffett'ın başarı derslerinden bir diğeri de riski değerlendirmektir. Bir girişimci olduğunuzda risk almak önemlidir. Ancak her zaman almayı düşündüğünüz riski değerlendirmelisiniz. Riski değerlendirdiğinizde ve potansiyel avantajları dezavantajlarla tarttığınızda her zaman kendiniz için daha iyi bir seçim yapmanıza yardımcı olacaktır. Bu kuralın devamında Warren Buffett'ın şu sözünü de eklemek istiyorum sevgili dostlarım. Hiçbir zaman nehrin derinliğini iki ayağınızla ölçmeye kalkmayın. Başarı hikayelerinin bu bölümünde efsanevi yatırımcı, iş insanı, girişimci Warren Buffett'ın başarı öyküsünü dinledik. Umarım sizler için keyifli, faydalı ve ilham verici bir hikaye olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni başarı hikayelerinden ilk siz haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.